Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine bir çorba tarifiyle karşınızdayım. Çorba serimize devam ediyorum. Malum Ramazan mübarek ayda iftar sofralarında mutlaka çorbalara yer vermemiz gerekiyor ve çorbalar gerçekten çok aranıyor. Şükürler olsun ki Osmanlı mutfağı ve Türk mutfağı çorbalar konusunda çok zengin. Bir ay boyunca çeşit çeşit çorba yapma imkanı sunabiliyor bize. İşte ben size şimdiye kadar 9 çeşit çorba vermiştim. Bugün de bir başkasını yapacağım. Yeşil mercimek ama erişteli. Çok sağlıklı, çok lezzetli. Özellikle trombosit düşüklüğü olan, demir eksikliği olanlara çok tavsiye edilen bir çorba. Yeşil mercimek dolayısıyla. Üstelik iftarda bütün gün aç kalmanın verdiği şeker düşmesi ve yemek yediğimizde bir anda şekerimizin tavan yapması, dolayısıyla halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi semptomların oluşmasını bu lezzetli, sağlıklı, güzel çorbalar engelliyor. Bol su ile beraber hem de ilk etapta tokluk hissi veriyor. Dolayısıyla daha fazla yemek yememize engel oluyor. Ama lezzetine de gerçekten tarif yok. Hadi bunun yapılışına geçelim. Bu güzel çorbayı hep beraber içelim. Yarısına kadar soğuk su doldurduğum tencereme 1 su bardağı yeşil mercimeğimi ilave ediyorum ve kaynatmaya alıyorum. Köpüklendikçe köpüklerini alacağım. Bakın köpükleri çıktı. 10 dakika kadar kaynattım. Şimdi döküp süzeceğim. Bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak minik minik doğruyoruz. Bu yemek gerçekten çok lezzetli ve sağlıklı arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını tencereme aldım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Tereyağım erirken ben de kuru soğanlarımı tencereme ekleyeceğim. Soğanlarımın üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz koyuyorum ki daha çabuk yumuşasın ve güzel karamelize olsun. Birkaç dakika kadar soğanlarımı güzelce kavuruyorum. Soğanlarım yumuşadı. Şimdi dolu dolu 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ve birlikte kavurmaya devam ediyorum. Domates salçasında bir çiğ tat, koku vardır arkadaşlar. O yüzden yemeğe koyduğumuzda mutlaka birkaç dakika kavurmamız lazım. Mutlaka buna dikkat edelim. Güzelce kavuruyorum. Süzdüğüm mercimeklerimi birkaç su yıkadım. Onları da süzdüm. Şimdi ilave edeceğim. Yeşil mercimeklerimi yemeğime ilave ettikten sonra üzerine 1 çay kaşığı tuz daha koyacağım. Biliyorsunuz soğanların üzerine de koymuştuk. Tabii tuz sizin zevkinize kalmış. Ne kadar arzu ederseniz o kadar koyarsınız. 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber koyuyorum. Kırmızı toz biber bütün yemeklere güzel bir lezzet ve koku veriyor. Füme olduğu için. Hep beraber şöyle biraz karıştırarak birkaç dakika kavuruyorum. Bir su bardağı kesme eriştem var. Onu da tencereye ekliyorum. Beraber karıştırıyorum tekrar. Benim önceden kalan 2 su bardağı tavuk suyum vardı. Şimdi bu tavuk suyunu ilave ediyorum. Siz arzu ederseniz kemik suyu, et suyu da koyabilirsiniz. Hiç yoksa sadece suyla da yapabilirsiniz. 2 su bardağı tavuk suyumun üzerine 1 litreye yakında kaynar su ilave edeceğim. Su miktarınız kullandığınız erişte ve mercimekle orantılı olsun. Birer su bardağına bu kadar sıvı yeterli geliyor.
Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ilave edeceğim. Ve karıştıra karıştıra bir 5 dakika kaynamaya alacağım. Sonra kapağını kapatıp altını kısacağım. Yaklaşık bir 20 dakika, 15-20 dakika eriştelerim yumuşayana kadar kaynatmaya devam edeceğim. Evet, nefis çorbam hazır oldu, pişti. Göstermek istiyorum. Bakın eriştelerim yumuşadı. Zaten mercimekler yumuşamıştı. Şimdi size servis etmek istiyorum. Beni bu dakikaya kadar izleyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii bir yemek kaşığı da nane ilave etmeyi de unutmuyoruz. Çünkü bu yemeğe tadını veren ana unsurlardan biri. Önce değil, son aşamada koymamız gerekiyor ki acımasın kaynayarak. Şimdi servis ediyorum. Evet, nerede kalmıştık? Bu dakikaya kadar beni izleyen herkese çok teşekkürler ediyorum. Eğer sizinle bu videoda yolumuz ilk defa karşılaştıysa kanalıma abone olmanızı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmenizi sizden rica ediyorum. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Evet, nefis erişte çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor, çok sağlıklı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.